Herkese YouTube kanalımdan merhabalar. Evet, bilgilendirmeye devam ediyoruz kadın hastalıkları ile ilgili. Evet, bugünkü videomuzun konusunda tüp bebek tedavisinde yaşın önemi nedir? Biliyorsunuz tüp bebek başlı başına uçsuz bucaksız bir konu. Bir yılı geçkin çocuk sahibi olamayan çiftlere kısırlık tanısı koyuyoruz ve buna yönelik tahlil tetkik yapıyoruz. Burada kadının faktörü, erkeğin faktörü veya açıklanamayan olarak dediğimiz grupları sınıflayabiliyoruz. Tabii kadınla ilgili birçok faktör var. Polikistik over olması, yumurtalık rezervinin az olması, endometriozis rahatsız olması, tüplerinin tıkalı olması gibi birçok alt nedeni sıralarken burada yaşın önemine dikkat çekmek istiyorum. Yaş kadınlarda çok önemli. 20-30 yaş doğurganlığımız %50-60'lardayken %30-40 arasındaki doğurganlığımız %30-40'lara inerken 40'tan sonra da %10'un altında gebe kalma şansımız vardır. Bu durumlarda hasta için doğurganlık yaşının ne kadar erken olduğunu anlıyorsunuz. Tabii çağımızda insanlar bu iş koşturmacasında giderken, kariyer planları yaparken ne yazık ki 34-35'ten sonra gebelik planlamaya başlıyorlar. Ama bana göre bence ideal yaş 30'dan sonra planlayabilir, çalışan birisi de olsa. Çünkü çok ciddi anlamda yumurtalık rezervi yaşa bağlı olarak azalıyor. Özellikle 35'ten sonra peyderpey azalarak devam ediyor. Türkiye'de genelde bir kadının menopoza girme yaşı 45 ile 50 arasındadır. Yani Türkiye'de değil de dünya genelinde diyeyim ama Türkiye'de birazcık daha erken giren bir grup daha vardır, böyle 44-45 yaşlarında olan bir grup. O yüzden de size benim önerim yaşınız 35'i geçmeden çocuk sahibi olmaya başlayın. Çünkü zor oluyor gerçekten. Peki yaş nasıl bir faktör? Şimdi biz doğduğumuzdan beri kodlanıyoruz. 0 yaşımızda 200 milyon yumurtayla, yani sıfırdayken 200'de doğarken azalarak devam ediyor. Bu ergenliğe kadar bu yumurta sayımız ciddi anlamda binlere düşerek devam ediyor. Her ay bir yumurtamızı tüketiyoruz. Her ay. Bu tabi aradan seçilen yumurtaların arasında 400 yumurtadan bir yumurta seçiliyor ve her ay o yumurtayı yumurtlayarak tüketiyoruz. 35'in üstüne geldiğimiz zaman yumurta kalitemiz ve yumurta rezervimiz azalıyor. Bakın iki kavramdan bahsediyorum. Birincisi yumurta kalitesi. 20-30 yaştaki kadar kaliteli bir yumurta elde edemiyorsunuz. Yani döngüdeki döllenmeyi sağlayacak yumurta evresini bulamıyorsunuz. Bir kere kalite azalıyor. İki, rezerv azalıyor. Yani siz şimdi 35'inizden sonra çocuk denemeye başladığınız zaman 20'li yaşlardaki 10 yumurta yerine 35'ten sonra kalıyor elinizde 5 tane yumurta. O yüzden yumurta rezervi de yaşa bağlı olarak azalıyor. Tabii erkeklerde böyle bir sorun yok. Erkek 70-80'inde de hala testosteron miktarı ve testosteron miktarı bazarla düşük de olsa ve sperm miktarı yeterli olduğu için illaki gebe bırakabiliyor. Ama kadının rezervi yaşa bağlı olarak azalıyor. Bu yüzden de benim size önerim 35'e gelmeden çocuk işlerini bitirmeniz. Ama yaşa bağlı olarak yumurta kalitesinin ve yumurta rezervinin azaldığını bilmenizi istiyorum. Peki yumurta rezervi azaldı diyelim ki 35'ten sonra çocuk istiyor. Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Az önce verdiğim oranlar geçerli sizin için de. %20-30 çocuk sahibi olma durumunuz olabilir. Ama olmuyor ve yumurta AMH diye de bir hormon baktınız ki birazdan videolarda AMH hormonunu ayrıntılı anlatacağım. AMH hormonunuzla baktığınız çok düşük. Bir an önce tüp bebeğe başlayın derim. 35 yaşın üstünde 6 aydır ilişki deniyorsunuz. Yeni evlisiniz ve 6 aydır ilişki deniyorsunuz. Olmuyor. Hemen bir tüp bebek kliniğine başvurmanızı öneririm. Veya eğer ruhunuz el veriyorsa, daha doğrusu bu stresli dönemi, o zaman bir yıla kadar uzatın. Olmadı, o zaman o bir yılın sonunda başvurun. Çünkü ne olduğunu bilemezsiniz. Tabii her şeyden önce biz pozitif bilimleri savunan tıp doktorları buna yönlendiriyoruz. Ama kesin konuşmak benim tabiatımda değil. Ne zaman yani yukarıda Yaradan'ın size verdiği bir nasip kısmet varsa da bizim söylediklerimiz tamamen yanlış çıkar ve çocuk sahibi olabilirsiniz. Ama tıp bilimlerinin gerektirdiği 35 yaşın üzerinde rezervin ve kalitenin az olduğu, bunun için de erkenden çocuk sahibi olmanızı öneriyorum. Peki yumurta kalitesini nasıl arttırırız gibi sorular geliyor bana. Yumurta kalitesini arttırmak için yapacağınız bir şey yok. Yani bu gen kodlamasıyla gelen bir şey ama bazı antioksidan bilgiler hem Akdeniz tipi beslenme tarzı sizi bir tık daha genç tutabilir. Yani neden bahsediyorum? Nar suyu için. İşte nar suyunun haricinde mor meyveleri tüketebilirsiniz. Üzüm çekirdeği tüketebilirsiniz. Goji beri meyvesi tüketebilirsiniz. Karnabahar, brokoli ciddi anlamda tüketilebilir. Keza zeytinyağını her yemeklerde kullanabilirsiniz. Akdeniz tipi beslenmeyle bir tık daha over rezervinin yani yumurtalık yaşamasında önüne geçtiği bazı çalışmalarda söylüyor ama çok bir iki küçük çalışma bunlar. Dolayısıyla
Yani siz kendinizi genç tutun. Bol bol spor yapın. Kilo almayın. Yumurtalık rezervinizi bir tık da bu taraftan da korumaya çalışın. Yani yumurtalık yaşlanmasını illaki yaşlanacak ama yaşlanmayı biraz geciktirme metotları bunlar olabilir diyebilirim. Tabii ki alternatif tıbbı soruyorlar. Bir de alternatif tıptan ürün kullanalım mı? Alternatif tıbbı da deneyebilirsiniz ama hani ben bu tarafında yokum o işi. Yani ben tamamen ilaç ve medikal tedavi tarafını desteklerim. Ama alternatif tıbbı çok soruyorlar. O otu içelim mi, bu otu içelim mi? Ben buradan şu otu için veya bunu yapın diye size bir öneride bulunamam. Ben daha çok doktorlarınızın kontrolüne, doktorunuz ne istiyorsa o şekilde yapın diye size söyleyebilirim. Evet, kendinize iyi bakın. YouTube kanalındaki bu güzel videoları takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.